Bu bir savaş değil, özel askeri operasyon. Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale bu söylemle başladı. Yıllar önce ise dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesinde emir verirsem Rus birlikleri 2 hafta içinde Kiev'i ele geçirir dediğini açıklamıştı. Ancak ne beklenen oldu ne de savaş kısa sürdü. 4 yılı aşan savaş boyunca cephede dengeler defalarca değişti. Ukrayna ilk günlerde savunmaya odaklanan bir ordudan Rusya'nın petrol rafinelerini, hava üslerini ve Karadeniz'deki stratejik hedeflerini vurabilen, hava savunmasını aşmak için yeni yöntemler geliştiren ve insansız hava araçlarıyla savaşın kurallarını değiştiren aktöre dönüştü. Peki Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça Ukrayna hangi yeni taktikleri geliştirdi? İşte savaşın seyrini değiştiren detaylar 10.10'un yeni bölümünde GZT'de. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenerek çevrenizle paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Savaşın ilk yıllarında Ukrayna daha çok cephedeki Rus birliklerini durdurmaya çalışıyordu. Ancak son dönemde taktik değişti. Ukrayna artık insansız hava araçlarıyla Rus ordusunun ikmal hatlarını, yani cephedeki askerlere yakıt, mühimmat, gıda ve diğer askeri malzemeleri ulaştıran yolları ve lojistik merkezlerini hedef alıyor. Amaç cephedeki askerleri doğrudan vurmak yerine onların savaşmasını sağlayan sistemi aksatmak. Bu nedenle yakıt depoları, mühimmat merkezleri, demir yolları, köprüler ve askeri lojistik tesisleri öncelikle hedefler arasında yer alıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı açıklamada cephe hattının yaklaşık 20 kilometre gerisindeki Rus hedeflerine yönelik saldırıların 4 kat arttığını ve bu operasyonların artık öncelikli stratejilerden biri haline geldiğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Mikhailo Fedorov da bu taktiği daha da yaygınlaştırmak için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre Rus hedeflerini başarıyla vuran birliklere ek bütçe sağlanıyor. Amaç daha fazla insansız hava aracı satın alınmasını teşvik etmek ve uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak. Fedorov bu stratejiyi Rus ordusuna karşı lojistik abluk olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre bu saldırılar Rusya'yı asker, mühimmat ve yakıt sevkiyatı sırasında daha fazla güvenlik önlemi almaya zorluyor. Bu da hem maliyetleri artırıyor hem de cephedeki birliklere ulaşan desteği yavaşlatıyor. Analistler ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın orta menzilli İHA saldırılarına karşı etkili bir savunma sistemi geliştirmesinin en az 1 yıl sürebileceğini değerlendiriyor. Rusya 2026 yazından itibaren Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yeni bir yöntem uygulamaya başladı. Artık tek tip füze veya insansız hava aracı kullanmak yerine farklı silahları aynı saldırıda bir araya getiriyor. Saldırılar genellikle önce aldatma amaçlı insansız hava araçlarıyla başlıyor. Ardından Şahed kamikaze İHA'ları, H-101 seyir füzeleri ve son aşamada balistik füzeler devreye giriyor. Bu çok katmanlı saldırıların amacı Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini aynı anda birçok hedefle meşgul ederek radarlarını ve füze savunmasını zorlamak. Böylece Ukrayna pahalı Patriot füzelerini ucuz aldatma hedeflerine karşı kullanmak zorunda kalabiliyor. Rusya son dönemde ayrıca klasik Şahed İHA'larının yanında saatte yaklaşık 500 kilometre hıza ulaşabilen jet motorlu Şahed modellerini daha fazla kullanmaya başladı. Bu yüksek hız Ukrayna hava savunmasının tepki süresini önemli ölçüde azaltıyor. Bunun yanında Gerbera ve Parodi adı verilen sahte hedef İHA'ları da kullanılıyor. Bu sistemler gerçek saldırı araçları gibi görünerek hava savunmasını yanıltmayı hedefliyor. Bu değişim nedeniyle Ukrayna'nın mobil hava savunma birlikleri, yani Şahed avcıları, yüksek hızlı İHA'ları düşürmekte zorlanmaya başladı. Bu nedenle Ukrayna hafif hava savunma sistemlerini daha yaygın kullanmaya, elektronik harp ağını güçlendirmeye ve FPV önleme dronlarını devreye almaya çalışıyor. Uzmanlara göre Rusya'nın amacı yalnızca hedefleri vurmak değil, aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini zamanla tüketmek ve füze stoklarını azaltmak. Rusya son dönemde yalnızca saldırı yöntemini değil, hangi şehirde hangi silahı kullanacağını da değiştirdi. Askeri analistlere göre Kiev'le Kharkov, Zaporijye ve Dnipro gibi cepheye yakın şehirler artık farklı silahlarla hedef alınıyor. Başkent Kiev'e yönelik saldırılarda daha çok İskender balistik füzeleri ve kara hedeflerine karşı kullanılan S-400 füzeleri tercih ediliyor. Bunun en önemli nedeni Ukrayna'nın balistik füzelere karşı kullanabildiği Patriot sistemlerinin sınırlı sayıda olması. Askeri analistlere göre Ukrayna'nın balistik füzelere karşı önleme başarısı 2026 yazında yaklaşık %10 seviyesine kadar geriledi. Rusya da bu zayıflığı kullanarak balistik füze saldırılarını artırdı. S-400 hava savunma sistemi için geliştirilen füzeler de
artık kara hedeflerine karşı daha sık kullanılmaya başlandı. Kara hedeflerine fırlatıldığında bu füzeler balistik bir yörünge izliyor. Yaklaşık 250 kilometre menzile ulaşabiliyor ve hedeflerine 2-3 dakika gibi çok kısa bir sürede varabiliyor. Bu nedenle bazı saldırılarda füze hava saldırısı alarmından bile önce hedefe ulaşabiliyor. Cephe hattına yakın Harkiv, Zaporojye ve Dnipro gibi şehirlerde ise Rusya ağırlıklı olarak KAP yani güdümlü hava bombaları kullanıyor. Bu bombalar Su-34 ve Su-35 savaş uçaklarından bırakılıyor. Rusya bu bombalara eklediği UMPK planlama ve güdüm kitleri sayesinde menzillerini artırdı. Böylece savaş uçakları cephe hattına yaklaşmadan hedeflerini vurabiliyor. Uzmanlara göre KAP bombalarını havadayken durdurmak neredeyse imkansız. Bu nedenle en etkili yöntem bombalar bırakılmadan önce taşıyıcı savaş uçaklarını vurmak. Rusya'nın cepheye yakın şehirlerde kullandığı KAP yani güdümlü hava bombaları savaşın en zor engellenen silahlarından biri haline geldi. KAP'ları havadayken durdurmaksa neredeyse imkansız. Bu nedenle Ukrayna bombayı değil, bombayı taşıyan savaş uçağını hedef alan yeni bir savunma taktiği geliştirdi. Bu yönteme askeri çevrelerde füze pususu adı veriliyor. Ukrayna Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemlerini cephe hattına mümkün olduğunca gizli şekilde yaklaştırıyor. Radarlar sürekli açık tutulmuyor. Böylece Rus keşif sistemlerinin bu hava savunma bataryalarının yerini tespit etmesi zorlaşıyor. Rus savaş uçakları KAP bombalarını bırakmak için uygun menzile girdiğinde radar yalnızca birkaç dakika aktif hale getiriliyor, hedef kilitleniyor ve füze ateşleniyor. Atışın hemen ardından sistem tekrar kapatılıyor ve batarya kısa sürede başka bir noktaya taşınıyor. Böylece Rusya'nın karşı saldırı düzenleme ihtimali azaltılıyor. Ukrayna yalnızca cephede savunma yapmakla da yetinmiyor. Son dönemde uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Rusya'nın iç kesimlerindeki askeri hava üslerine yönelik saldırılarını da artırdı. Bu operasyonlarda amaç Su-34 ve Su-35 gibi KAP taşıyan savaş uçaklarını pistte, hangarda ya da bakım sırasında etkisiz hale getirerek havalanmalarını engellemek. Bunun yanında Ukrayna batıdan teslim aldığı F-16 ve Mirage 2000 savaş uçaklarını da hava savunmasının önemli bir parçası olarak kullanıyor. Bu uçaklar cepheye yakın bölgelerde devriye uçuşları gerçekleştirerek hem Rus savaş uçaklarını daha uzakta kalmaya zorluyor hem de gerektiğinde radar bastırma görevleri üstleniyor. Böylece Rus pilotlarının KAP bombalarını güvenli mesafeden bırakması zorlaştırılmaya çalışılıyor. Savaşın ilk yıllarında Ukrayna'nın insansız hava araçları daha çok Rus petrol rafinelerinde büyük patlamalar ve yangınlar çıkarmayı hedefliyordu. Ancak son dönemde bu strateji değişti. Artık amaç yalnızca bir tesise zarar vermek değil, çalışmasını sağlayan en kritik parçaları devre dışı bırakmak. Bu nedenle her operasyon öncesinde İHA ekipleri, mühendisler ve enerji uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Uzmanlar hangi boru hattının, hangi vana sisteminin, hangi pompanın veya hangi ekipmanın değiştirilmesinin aylar süreceğini belirliyor. İnsansız hava araçları da doğrudan bu kritik noktalara yönlendiriliyor. Ukrayna'nın eski savunma bakanı Andriy Zagorodnik'a göre bunun nedeni iki ülkenin de Sovyet döneminden kalan benzer enerji altyapılarını kullanması. Bu sayede Ukraynalı uzmanlar Rus enerji sisteminin en zayıf noktalarını önceden biliyor. Operasyonlar tek bir hedefe bağlı kalmıyor. Eğer hava savunması nedeniyle ana hedef vurulamazsa İHA'lar önceden belirlenen alternatif hedeflere yönlendiriliyor. Böylece operasyonun başarısız olma ihtimali azaltılıyor. Ukrayna bununla da yetinmiyor. Bir tesis onarılmadan önce aynı noktaya yeniden saldırı düzenleniyor. Böylece hasarlı tesislerin yeniden faaliyete geçmesi engelleniyor ve ekonomik kayıp büyüyor. Bu operasyonların başarısında batılı ülkelerden sağlanan istihbarat da önemli rol oynuyor. ABD ve Fransa'dan gelen bilgiler sayesinde Ukrayna Rus hava savunma sistemlerinin yerini tespit ediyor. İnsansız hava araçları için daha güvenli uçuş rotaları oluşturuyor ve hedeflere daha isabetli saldırılar düzenliyor. Uzmanlara göre bu strateji Rusya'nın Avrupa kısmındaki yaklaşık 80 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi artık tamamen güvenli bir arka cephe olmaktan çıkardı. Bu bölgede bulunan petrol rafineleri, askeri üsler ve kritik altyapı tesisleri artık düzenli olarak saldırı tehdidi altında. Bu taktiğin en dikkat çekici örneklerinden biri ise Tümen Petrol Rafinerisi oldu. İnsansız hava aracı saldırısının ardından tesisin faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar Rusya'da yakıt arzına ilişkin endişeleri artırdı. Uzmanlara göre Tümen gibi büyük rafinelerde yaşanacak uzun süreli kesintiler yalnızca askeri yakıt tedarikini değil, Rusya'nın iç pazarındaki yakıt dengesini de doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar Ukrayna'nın artık hedefinin tek tesisleri vurmak değil, Rusya'nın enerji ve askeri sanayi sistemini uzun vadede işlemez hale getirecek kritik düğüm noktalarını devre dışı bırakmak olduğunu değerlendiriyor.
Savaşın ilk yıllarında çatışmalar büyük ölçüde Ukrayna topraklarında yaşanıyordu. Ancak son dönemde Ukrayna uzun menzilli insansız hava araçlarının seri üretimini artırarak operasyonlarını Rusya'nın iç bölgelerine taşımaya başladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı verilerine göre özellikle keşif, orta menzilli saldırı ve fiber optik FPV dronlarının üretimi hızla arttı. Fiber optik FPV dronları kabloyla kontrol edildikleri için Rus elektronik karşıtırma sistemlerinden daha az etkileniyor ve hedefe ulaşma ihtimalleri yükseliyor. Ukraynalı yetkililer bu sistemlerin artık yalnızca zırhlı araçları değil, alçak irtifada uçan helikopterleri de vurabilecek seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bu değişimde en büyük pay her gün yüzlerce uzun ve orta menzilli İHA üreten Ukraynalı savunma şirketlerine ait. Bu sayede Ukrayna batıdan gelecek yeni silah sevkiyatını beklemeden kendi ürettiği sistemlerle Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere ulaşabiliyor. Örneğin Firepoint şirketi günde yaklaşık 300 adet FP-1 ve FP-2 insansız hava araçları üretebiliyor. Bu İHA'lar yalnızca petrol tesislerini değil, işgal altındaki Kırım'daki askeri hedefleri ve Rus hava üslerinde vuruyor. Ukrayna'nın geliştirdiği yeni yöntemlerden biri de havaalanı pususu taktiği. Bu yöntemde büyük bir FP-1 İHA'sı patlayıcı taşıyan iki küçük 4 pervaneli İHA'yı hedef bölgeye kadar taşıyor. Küçük İHA'lar havaalanı yakınında bekliyor ve Rus savaş uçakları kalkış veya iniş yaptığı sırada saldırıya geçiyor. Uzmanlara göre Ukrayna artık yalnızca saldırıları karşılayan bir ülke değil, savaşın yükünü Rusya'nın kendi topraklarına da taşımaya çalışan yeni bir strateji izliyor. Bu nedenle işgal altındaki Kırım'ın yanı sıra Rusya'nın iç kesimlerindeki askeri havaalanları, mühimmat depoları ve stratejik tesisler de giderek daha sık hedef haline geliyor. Ukrayna, İngiltere'de düzenlenen 55. Uluslararası Havacılık Fuarı'nda savaşta kullandığı Lyuti saldırı İHA'sının yeni versiyonunu tanıttı. Ukrayna standında tanıtılan Lyuti yaklaşık 1400 kilometre menzile sahip uzun menzilli bir saldırı İHA'sı. Bu İHA bugüne kadar Rusya'nın cephe gerisindeki askeri tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanıldı. Ancak fuarda tanıtılan yeni model önceki versiyonlardan önemli bir fark taşıyor. Yeni Lyuti'nin kanatlarının altına güdümlü füzeler eklendi. Bu değişiklik İHA'nın görevini tamamen değiştiriyor. Artık yalnızca hedefe çarparak imha olan bir kamikaze İHA değil, aynı zamanda Rus hava savunma sistemlerini avlayan bir platform haline geliyor. Askeri uzman Valeri Ramenenko'ya göre Ukrayna bu sistemi grup halinde kullanmayı planlıyor. Örneğin bir hedefe aynı anda 10 kadar İHA gönderilecek. Bunların büyük bölümü saldırı görevini üstlenirken bir veya iki tanesi füze taşıyacak. Rus hava savunma sistemleri saldırıyı durdurmak için radarlarını açtığında füze taşıyan Lyuti'ler doğrudan bu radarları ve hava savunma sistemlerini hedef alacak. Uzmanlar bu nedenle yeni Lyuti'yi radar avcısı olarak tanımlıyor. Çünkü bu sistemin amacı doğrudan ana hedefi vurmak değil, önce hava savunmasını etkisiz hale getirmek. Uzmanlar tanıtılan bu yeni konsepti savaşın artık sadece daha fazla İHA üretmekle değil, bu İHA'lara farklı görevler yüklemekle kazanılacağını ortaya koyduğunu değerlendiriyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mikhailo Drapati, Rusya ile savaşta izlenecek yeni stratejinin temel başlıklarını açıkladı. Drapati'ye göre Ukrayna'nın başarısı 4 temel stratejiye dayanıyor. İlk olarak savaşın yalnızca cephe hattında değil, aynı anda farklı alanlarda yürütülmesi hedefleniyor. Böylece Rus ordusunun dikkatinin tek bir bölgeye yoğunlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. İkinci olarak Rus birliklerinin Ukrayna savunma hatlarını aşmasını engelleyecek yeni savunma yöntemleri geliştirilecek. Böylece cephedeki mevcut hatların korunması ve Rus ilerleyişinin yavaşlatılması hedefleniyor. Üçüncü olarak uzun ve orta menzilli saldırı kapasitesi daha da artırılacak. Ukrayna, Rusya'nın cephe gerisindeki askeri üslerini, mühimmat depolarını, lojistik merkezlerini ve savaş kapasitesini destekleyen stratejik hedefleri daha sık vurmayı planlıyor. Dördüncü olaraksa cephede görev yapan birliklere daha fazla hareket serbestisi tanınacak. Böylece sahadaki komutanlar merkezden gelecek talimatları beklemeden bulundukları bölgedeki gelişmelere daha hızlı karar verebilecek. Başkomutan ayrıca bu stratejinin yalnızca Rus ordusuna daha fazla kayıp vermeyi değil, Rusya'nın ekonomik gücünü zayıflatmayı da hedeflediğini belirtti. Bu nedenle askeri hedeflerin yanında savaş ekonomisini destekleyen kritik tesislerin de baskı altında tutulacağını ifade etti. Ukrayna son dönemde insansız hava araçlarıyla Rusya'nın iç bölgelerini vuruyor ve Rus ordusunun lojistik hatlarına daha fazla zarar vermeye çalışıyor. Bu gelişmelerin ardından birçok batılı analist Rusya'nın savaşı fiilen kaybetmeye başladığını ve askeri açıdan giderek daha zor bir duruma düştüğünü savunuyor. Ancak uzmanlara göre bu değerlendirme hem erken hem de yanıltıcı olabilir. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı artık klasik bir cephe savaşı olmaktan çıktı. Günümüzde savaş alanındaki ilerleme kilometrelerle değil, çoğu zaman metrelerle ölçülüyor. Ukrayna'nın saldırıları Rusya'ya
Rusya'ya ciddi kayıplar verdirse de bu operasyonların Ukrayna için de önemli maliyetleri bulunuyor. Rusya ise bu saldırılara kendi askeri kapasitesiyle karşılık vermeye devam ediyor. Bu nedenle ne Moskova'nın ne de Kiev'in kısa vadede kesin bir askeri zafer elde etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre artık savaşın kaderini yalnızca cephede yaşanan çatışmalar belirlemiyor. Asıl mücadele lojistik ağlar, savunma sanayisi, kritik altyapılar, hava savunma sistemleri ve toplumların uzun süre savaşa dayanabilme gücü üzerinden yürütülüyor. Örneğin Ukrayna'nın Kırım'a uzanan kara ikmal hattına yönelik saldırıları Rus ordusunun yakıt ve mühimmat sevkiyatını zorlaştırıyor. Bu durum Ukrayna'nın olası müzakerelerde elini güçlendirebilir. Ancak aynı zamanda Rusya da Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürerek Kiev üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu nedenle Ukrayna için hava savunmasını güçlendirmek ve sivil altyapıyı korumak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Uzmanlar yıpratma savaşlarında tek bir büyük zaferin belirleyici olmadığını vurguluyor. Bu tür savaşlarda sonucu ekonomik gücünü koruyabilen, askeri üretimini sürdürebilen, toplumun direncini ayakta tutabilen ve uluslararası desteği uzun süre devam ettirebilen taraf belirliyor. Bu nedenle uzmanlar Ukrayna'nın son dönemde geliştirdiği yeni taktiklerin savaşın seyrini değiştirdiğini kabul etse de bunun tek başına Rusya'nın savaşı kaybettiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Rusya'nın en güçlü silahı yalnızca ordusu ya da füzeleri değil, yıllardır uyguladığı ve bugün bilişsel savaş olarak adlandırılan stratejisi. Savaş artık sadece toprakları değil, insanların düşünme biçimini de hedef alıyor. Uzmanlara göre bilişsel savaş propagandayla aynı şey değil. Propaganda insanlara ne düşüneceklerini söylemeye çalışırken bilişsel savaş insanların nasıl düşündüğünü değiştirmeyi hedefliyor. Amaç sadece yanlış bilgi yaymak değil, insanların gerçekleri algılama biçimini, devletine, kurumlarına, medyasına ve hatta kendi kararlarına duyduğu güveni zamanla sarsmak. Yani dış beyniniz olmak ve sizin yerinize sizin düşüncelerinizi üretmek. Özellikle KGB'nin yürüttüğü aktif önlemler ve refleksif kontrol anlayışı bunun temelini oluşturuyor. Dikkat çeken noktalardan biri de NATO'nun bu tehdidi oldukça geç fark etmiş olması. Nöroetik uzmanı James Giordano, yıllar önce 21. yüzyılın savaş alanı insan beynidir değerlendirmesini yaparken eski ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David Goldfein de savaşların artık yıpratma savaşlarından bilişsel savaşlara dönüştüğünü söylemişti. Buna rağmen NATO bilişsel savaş kavramını resmi belgelerinde ilk kez 2021 yılında kullanmaya başladı. Rusya'nın bilişsel savaşta en önemli hedeflerinden biri Avrupa'dır. Moskova'nın amacı yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa toplumlarını da içeriden zayıflatmak. Bunun için Avrupa Birliği ülkeleri arasında ayrılık oluşturmak, her ülkenin kendi siyasi ve kültürel hassasiyetlerine göre farklı söylemler üretmek, devlet kurumlarına olan güveni azaltmak, toplumda ideolojik boşluk oluşturmak ve aynı anda hem aşırı sağ hem de aşırı sol hareketleri besleyerek kutuplaşmayı artırmak gibi yöntemler kullanılıyor. Rusya'nın başarısı insanları tek bir yalana inandırmasında değil, onları artık hiçbir şeye güvenemem noktasına getirebilmesinden kaynaklanıyor. Çünkü bilişsel savaşın amacı bir görüşü kabul ettirmekten çok insanların ortak gerçeklik duygusunu zayıflatmak. Avrupa uzun yıllar boyunca farklı görüşlere açık olmayı ve her konuyu tartışmayı demokratik bir güç olarak gördü. Ancak Rusya bu ortamı kullanarak bilgi kirliliğini artırdı ve toplumların ortak gerçeklik algısını zayıflatmayı başardı. Ukrayna bir yandan Rus ordusuna karşı mücadele ederken diğer yandan batılı ülkelerde oluşan yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Ukrayna'nın geciken silah yardımları, yavaş alınan siyasi kararlar ve bazı batılı ülkelerin Rusya'yı yanlış değerlendirmesi de bu bilişsel savaşın sonuçları arasında gösteriliyor. Bu nedenle yazara göre Rusya-Ukrayna savaşı artık yalnızca tankların, füzelerin ve insansız hava araçlarının savaşı değil, aynı zamanda insanların neye inanacağını, olayları nasıl yorumlayacağını ve kime güveneceğini belirlemeye çalışan görünmez bir bilişsel savaş olarak da devam ediyor. Peki sizce geleceğin savaşlarını hangi unsur belirleyecek? Askeri teknoloji mi, ekonomik güç mü yoksa zihinleri hedef alan bilişsel savaş mı? Yorumlarda yazın. Ukrayna, İngiltere'de düzenlenen 55. Uluslararası Havacılık Fuarı'nda savaşta kullandığı Lyuti saldırı İHA'sının yeni versiyonunu tanıttı. Ukrayna standında tanıtılan Lyuti yaklaşık 1400 kilometre menzile sahip uzun menzilli bir saldırı İHA'sı.